Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sizlerle erkek bebeklere özel böyle mavi beyaz renklerde askıları olan çok güzel böyle küçük adam tulumu örmüştük. O tulum çalışmasını yaparken bunun bir de sadece kızlara özgü olan böyle fırfırlı pembe beyaz renkli bir tulum çalışması olduğunu, onu da kızlar için anlatacağımı söylemiştim. İşte bugün sizlerle birlikte bu güzel tulum çalışmasını yapacağız. Sadece kız bebeklerimize özel olacak. Arkadaşlar 0-3 ay büyüklüğünde yine ördüm tulumumu. Ama tabii ki istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Başlangıç sayısını artırarak robanızı, kol boyunuzu, beden ve bacak boyunuzu uzatarak istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. 1 yaş, 2 yaş, ne kadar isterseniz örmeniz çok mümkün. Yapmanız gereken tek şey klasik roba çalışmasını biraz büyütmek. Sonrasında da kolu, bedeni ve bacağı uzatarak istediğiniz yaşa uyarlayabilirsiniz. Arkadaşlar 2 yumak ip kullandık. Yani daha doğrusu 2 yumağa yakın ip kullandık. Pembe ipimizden ve beyaz ipimizden bir miktar arttı. Erkek tulum takımıma böyle güzel bir tasarım patik çalışması yapmıştım. Benden istemiştiniz takım olarak anlatmamı. Şayet bu tulum çalışmasına da yine bu takıma özgü bir tasarım isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Bere ve patiğini de sizler için anlatabilirim. Şimdi 0-3 ay büyüklüğünde dedik. Hemen bir ölçü vereyim. Bakın şu yaka kısmından, omuzun yaka kısmından tuttuğumda şöyle tam 44 santim uzunluğumuz var. En kısmımız koltuk altından koltuk altına 24 santimetre. Kol boyumuz yine kol altından tuttuğumuzda şöyle 12,5 santim gibi ikiye katlanmış halleri bu şekilde. Yani tam 0 aydan böyle 3 ay dolana kadar bebeğinize giydirebileceğiniz çok güzel bir tulum çalışması. Bence büyük yerine böyle eğer ayına, mevsimine uygunsa bebeğiniz yeni doğduğunda böyle ilk 3 ayda bu tür kıyafetler giydirebilin arkadaşlar. Çok güzel. Arka kısmı da öyle. Bayılacaksınız. Bakın arka kısmı da yine böyle fırfırlı. Harika bir çalışma. Tam böyle kız bebekler için örülmüş güzel bir çalışma oldu. Çok da kullanışlı arkadaşlar. Çok rahatça bebeğinize giydirip çıkartabileceksiniz. Evet, şayet beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Örgü örerken yine kol ve bacaklarda arkadaşlar dikiş yapmadık. Bakın hiç dikişimiz yok. Yani misinalı şişle öreceğiz. Misinalı şişle örgü örmeyi size alıştıracağım ki çok arkadaşımı alıştırdım. Çok yol kat ettik. Bakın dikişsiz tertemiz böyle mis gibi örgüler örüyoruz. Evet, hazırsak şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar tulum çalışmamda beyaz ve pembe renk ipler kullanacağım. Kullanmış olacağım ipler Alize'nin Baby 5 serisi anti peeling özelliği olan 100 gram ve 240 metre uzunluğunda bebe örgü ipleri ve içinde bambu karışımı var. Böyle yumuşacık bir bebek örgü ipi. Yarım yumak beyaz ipimden, bir yumakta pembe ipimden kullanacağım. Yani toplamda 1,5 yumak ipe ihtiyacımız var. Beyaz ipimin renk numarası 55. Pembe ipimin renk numarası da arkadaşlar 185. Evet, örgümüze 0-3 ay bir tulum çalışması olacak. O yüzden ilmek sayımız böyle az olacak arkadaşlar. 62 ilmekle beraber örgüme başladım. Ve 1, 2, 3, 4 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Düz kenar çalışması yaptım. Nasıl yapıyorduk düz kenar çalışmasını? Örgümüzün düz tarafında düz olarak örüyorduk. Arka tarafında son 2 ilmeği ve ilk 2 ilmeği örmeden şişimizi alıyorduk. Şimdi örerken zaten göstereceğim, beraber öreceğiz. Evet, robamı ayırdım.
şöyle ayırdım. Ön bedenlerimiz için 11 ilmek ayırdım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek ön bedeni ayırdım. Bir ayraç taktım ve roba ayrımı için 2 ilmek bıraktım. 2 ilmek sonra bir ayraç daha taktım. Kol ilmeklerim 8 ilmek, 2, 4, 6, 8 ilmek ayırdım. Bir ayraç taktım. Yine roba ayrım ilmeğim için 2 ilmek bırakıp tekrar bir ayraç taktım. Arka bedenim için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek ayırdım. Ayracımı taktım. Roba ayrım ilmeklerimi 2 ilmek olarak ayırdım ve tekrar ayraç taktım. İkinci kolumuz yine 2, 4, 6, 8 ilmek ayırdım. Ayracımı taktım. Roba ayrım ilmeklerimi 2 ilmek olarak bıraktım ve tekrar ayracımı taktığımda 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek ikinci ön bedenim için ayırmış oldum. Şimdi bu model kız bebekler için örüleceği için arkadaşlar iliklerimizi şöyle sağ tarafta açacağız. Yani örgümüzün düz tarafında örgümüzü öreceğiz. Son 7 ilmek kalınca ilik çalışmamızı yapacağız ve bir yaka düşürme çalışması da yine tulumumuza uygulayacağız. Bazı arkadaşlar yaka düşürmeyi çok seviyorlar. Onlar için özellikle anlatıyorum. Evet, şimdi hem roba artışlarına başlayalım hem ilk iliğimizi açalım. Evet, başlayalım arkadaşlar. Şimdi düz kenar çalışmasında ilmeklerin tamamını örerek başlıyoruz. Bakın düz örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ilik düğmem için haroşa çalıştım. Haroşayı düzden ören arkadaşlar düz örgü olarak örsünler. Bazı arkadaşlar tersten örüyorlar. Onlar ilk 2 ilmeği düz örecekler. Yandaki ilmekleri ters örecekler. Şimdi benim gibi düz ören arkadaşlar 2, 4, 6, 7 ilmek ilik düğme için çalıştıktan sonra devam ediyoruz. 8, 9, 10, 11 ilmek düz örgü ördükten sonra ilk artışımıza başlıyoruz. Bu ayraçların olduğu yerlerde hemen bir gizli artırma yapıyoruz. Şu roba ayrımındaki 2 ilmekleri örüyoruz. Yani bu roba ayrımındaki ilmeklerin sağından ve solundan artış yapmış oluyoruz. Bakın roba ayrım ilmeklerini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve kolumdaki ilmekleri örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğim var 2 tane. 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım. Bu arada arkadaşlar şiş numaram 3,5. Eli sıkı olan arkadaşlar 4 ile, eli bol olan arkadaşlar 3,5 ile örebilirler. Şimdi arka beden ilmeklerimde 16 ilmeğim vardı. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüğümde zaten ayracın olduğu yere geldim. Ayracı görünce hemen bir gizli artırma yapıyorum. Sonra roba ayrımında 2 ilmeğim var. Onları örüyorum ve tekrar bir gizli artırma yapıyorum. Arka bedeni bitirdik. İkinci kola geldik. Kolumuzda 8 ilmek vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Hemen bir gizli artırma. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar hemen bir gizli artırma yaptım. Ve artık ön bedendeyim. 1, 2, 3,
4 ilmek ördüğümde bakın 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Burası ilik düğme kısmımın haroşa bantı arkadaşlar. Şimdi burada ilik çalışması yapacağız. Bir ilmek örüyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte şöyle soldan sağa doğru birlikte örüyorum. 4 ilmeğim kaldı. Şişime ipimi bir kez doluyorum. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafındayız. Düz kenar çalışmasında arka taraftaki ilk 2 ve son 2 ilmeği şişimize örmeden boş alıyoruz. Bakın 1, 2 ilmeği şişime boş aldım ve ardından devam ediyorum haroşa örgülerle. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşamı ördüm. Bakın ilk iliğimizi de açmış olduk. Bundan sonra 8 diş haroşa arayla iliklerimizi açmaya devam edeceğiz. İpi kendime aldım. Örgümün ters sırası çünkü. Var olan ilmekleri ters örgülerle öreceğim. Son 7 ilmeğim yine haroşa örgü. Bakın artış yaptığım, gizli artırma yaptığım ilmeklerim de dahil ilmeklerimin hepsini ters örgü olarak örüyorum. Bu ayraçları birkaç sıra böyle kullanacağım. Yerlerimizi daha iyi anlayabilmeniz için. Aslında örerken beni biraz gördüğünüz gibi zorluyor ama siz izlerken sizin için büyük kolaylık oluyor. O yüzden özellikle kullanıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar örelim arkadaşlar. Evet, son 7 ilmeğim kalana kadar ters örgülerle geldim. Şimdi son 7 ilmeğim var. Haroşa örgülerle 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Son 2 ilmeğim düz kenar çalışması olduğu için ipi kendime aldım. Ve bu son 2 ilmeği örmeden şişime boş olarak aktardım. Evet, şimdi birinci artışımızı yaptık. İlk ilik çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi yaka düşürme yapacağız. Böyle çok basit ve çok pratik ve hiç belli olmayan bir çalışma olacak. Yine başlayalım. Düz kenar çalışmamızın ön tarafı olduğu için örerek başlıyoruz. İlk 7 ilmeğimiz haroşa örgü. Sonra düz örgülerle devam ediyoruz. 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ön bedenim için ördüm. Roba ayrımının oradayım. Hemen bir gizli artırma yaptım. Roba ayrım ilmeğini ördüm. 2 ilmek. Sonra tekrar bir gizli artırma yaptım ve kollarımı örüyorum. Kol ilmeklerim bir önce yaptığım artışla artık 10 ilmek oldu. 10 ilmeği ördüğümde yine roba ayrımının olduğu yere geldim. Hemen bir gizli artırma. Sonra roba ayrım ilmeklerini örüyorum. 2 ilmek. Tekrar bir gizli artırma ve arka bedeni örüyorum. Arka bedende de bir önceki artırmalarla beraber 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi 18 ilmeğimizi ördüğümüzde arka bedenimiz bitecek ve bir artırma çalışması yaparak ikinci kolumuzu örmeye başlayacağız. Evet, 18 ilmeğimi ördüm. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir gizli artırma yaptım. Roba ayrımının ilmeklerini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve ikinci kolumu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Bakın artış yerindeyim. Hemen bir gizli artırma, ardından roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm
ve tekrar bir gizli artırma yaptığımda ön bedene geldim. Şimdi kısa satırı burada uygulayacağız. Yani yaka düşüreceğiz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimiz var. 2 ilmek öreceğiz ve geriye döneceğiz. Bakın. 1, 2 ilmek ördüm ve geriye döndüm. Bu kadar kolay. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Şimdi şu son ördüğüm ilmeği, bakın ip böyleyken şişime aldım ve şöyle arkaya doğru çevirdim. Bakın bu bir ilmek 2 ilmeğe dönüşmüş oldu. Örgümüzün ters tarafı olduğu için ipi kendime alıyorum. Çünkü ters örgü örmem lazım. Ve örmeye başlıyorum. Bakın bir roba artış ilmeği ile 2 ilmek ördüğümde roba ayrımına gelmiş oldum. Roba ayrım ilmeklerimi ördüm. Ve devam ediyorum. Şimdi bu şekilde var olan ilmeklerin hepsini ters örelim. İkinci kolun bitimine kadar, çünkü ön bedende bir geri dönüş, bir kısa satır diğer tarafta da uygulayacağız. Evet, ön bedene kadar örelim arkadaşlar. Evet, en son kol ilmeklerimi ördüm. Roba ayrımının oradayım. Roba ayrım ilmeklerim var. 2 ilmek. Bunları da ördüm. Şimdi burada da kısa satır uygulayacağız. Şu artış yaptığım ilmeğim, ardından 1, 2 ilmek örüp geri döneceğiz ve yine 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğimiz burada kalacak. Yapalım. Roba artış ilmeğimi ördüm. Ardından 1, 2 ilmek ördüm ve geri döndüm. Ön bedenimde 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kaldı. Şimdi burada da arkadaşlar şu ilmeği, bakın düz olacak şekilde şişime alıyorum ve ipi böyle kendime doğru çektiğimde bakın 2 ilmek haline gelmiş oldu. Örgümün düz tarafında olduğum için ipi arka tarafa aldım ve örüyorum. 1, 2 ilmek ördüğümde roba ayrımının orada oluyorum. Dolayısıyla artış yapmam lazım. Bir gizli artırma yaptım. 1, 2 ilmek ördüm. Roba ayrım ilmeklerimi ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Kol ilmeklerimi örüyorum. Artık kolumda 12 ilmeğim var. ...12 ilmeğimi ördüm. Roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bir gizli artırma. Roba ayrım ilmeklerimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma. Ve arka bedeni örüyorum. Arka bedende de 20 ilmeğim oldu. Sağından ve solundan artış yaptığım için. Evet, hızlıca öreyim. Evet. Şimdi roba ayrımının oraya geldim. Bir gizli artırma. Roba ayrım ilmeklerimi ördüm. 2 ilmek. Tekrar bir gizli artırma ve ikinci kolumdayım. Yine aynı şeyler. Hep artışları aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde robamız büyüyecek arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu artışlara tekrar devam edeceğiz. Evet. Roba ayrımının oradayım. Artışımı yaptım. Kolum bitti. Roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve ön bedendeyim. Şimdi şurada 2 ilmek sonra geri dönmüş olduğum ilmek var. Bu ilmeği kapatacağız ve ikinci kez
kısa satır uygulayacağız. Yani 2 ilmek daha öreceğiz ve geriye döneceğiz. Zaten 2 aşamalı örgümüz küçük 0-3 ay olduğu için 2 kere geri dönmek bizim için yeterli. Yakamız yeterince düşmüş olacak. Hemen başlayalım. Bakın, artışımızı yaptıktan sonra 1-2 ilmek örüyorum. Sıradaki ilmek benim geri dönüş yaptığım ilmek. Arkadaşlar, bu ilmeğe şöyle soldan, bakın, soldan sağa doğru 2 ilmeğin arasına batarak giriyorum ve örüyorum. Bu kadar kolay. Ardından 1-2 ilmek örüyorum. İkinci kısa satırımı uyguluyorum. Geriye dönüyorum. Bakın, sıra sonunda 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Şimdi şu son ilmeği şişime aktarıyorum. Arkaya doğru çektiğimde 1-2 ilmek görünümü oluştu. İpi kendime alıyorum. Çünkü ters örgü örmem lazım. Ve örmeye başlıyorum. Roba artış ilmeklerim ve diğer ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Evet, bu şekilde örelim. Yine ön bedende ikinci kısa satırı çalışalım. İlk kısa satırımızı da kapatalım arkadaşlar. İkinci kol çalışmamı bitirdim. Roba ayrımının hemen oradayım. Şimdi roba ayrımındaki 1-2 ilmeğimi ördüm ve ön bedene geçtim. Bakın, şimdi burada hem kısa satırımızı kapatacağız, ilkini, hem de ikincisini çalışacağız. Sayalım. Şu artış yaptığım ilmek 1, yanındaki 2, yanındaki 3 ilmeği ters ördüm. Dördüncü ilmeğim, bakın, zaten çok belirgin çevirdiğimde bu ilk kısa satır yapıp döndüğüm yer. Şimdi ön taraftan nasıl aldığımızı gösterdim. Arka tarafta da değişen hiçbir şey yok. Bakın, arka tarafta yine 2 ilmeğin, bakın, şöyle arasına soldan sağa doğru giriyoruz ve ters örüyoruz. Hepsi bu kadar. Bitirdik. Şimdi tekrar bir kısa satır uygulayacağız son kez. 1-2 ilmek ördüm ve geri döndüm. Burada da bakın 2, 4, 6, 8 ilmeğim kaldı. Şimdi ilmeği şişime alıyorum. Kendime doğru çevirdiğimde 2 ilmek haline dönüyor. Örgümün düz tarafı olduğu için ipi arkaya aldım ve örmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüğümde roba artış yerime gelmiş oluyorum. Bir gizli artırma, roba ayrımının 2 ilmeğini ördüm. Tekrar bir gizli artırma ve devam ediyorum. Roba artışlarını biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu ayraçları gördüğümüz yerlerde yani roba ayrım ilmeklerinin öncesinde ve sonrasında artışlarımızı yaparak ilerleyelim. Ön bedende kısa satır çalışmamızı artık tamamlayacağız. Onu da göstereyim. Sonra roba artışlarını yaparak istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar robamızı öreceğiz. Evet, ön bedene kadar şimdi örelim. Evet, kol çalışmamı tamamladım. Bakın, roba ayrımının olduğu yerdeyim. Gizli artırmamı yaptım. Roba ayrım ilmeklerimi ördüm. 2 ilmek ve tekrar bir gizli artırma yaptım. Şimdi burayı da kapatacağız ve bitireceğiz. Başlıyoruz. Artıştan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. Bakın, 6. ilmeğim geri dönüş yaptığım kısa satır ilmeğim. Ne yapıyorduk? Soldan sağa doğru arasına batıyorduk ve örüyorduk. Buradaki kısa satırım bitti. Artık devam ediyorum. Bir ilmek daha
düz örgü ördükten sonra 2, 4, 6, 7 ilmekten oluşan ilik düğme kısmıma geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümüzün arka tarafındayız. Düz kenar çalışmamız var. Ne yapıyorduk? İlk 2 ilmeği boş alıyorduk. Sonra 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği haroşa ördükten sonra var olan ilmekleri ters örgü olarak örüyorduk. Evet arkadaşlar, ikinci ön bedene kadar ters örgülerle örelim. Oradaki kısa satırı da artık kapatalım ve sonra sadece roba artışlarıyla beraber örgümüzü örmeye devam edelim. Evet, roba ayrımının olduğu yere geldim. Roba ayrım ilmeklerimi 2 ilmek ördüm ve şimdi ön bedendeyim. Ters örgülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Bakın 7. ilmeğim kısa satır ilmeğim. Şöyle çevirince belli oluyor. Ne yapıyorduk? Şöyle arka taraftan soldan sağa doğru ilmeğin içerisine batıp ters olarak örüyorduk. Evet, ördük, kısa satırı bitirdik. Şimdi bir ilmek daha ters ördükten sonra 2, 4, 6, 7 ilmekten oluşan haroşalı ilik düğme kısmımız. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği haroşa örüyorum. Düz kenar çalışması ve arka sıra olduğum için son 2 ilmeği şişime boş olarak alıyorum. Şimdi arkadaşlar ördüğümüz robayı görelim. Bakın, kısa satır çalışmasında yapmış olduğumuz şeyi bakarak gözlemleyelim. İlik düğme kısmımız bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa örgü oldu toplamda. Ama arka bedenimiz bakın ne kadar örüldü. Böylece şu yakayı aşağıya düşürmüş olduk arkadaşlar. Şimdi sadece artış çalışmalarıyla beraber robamızı artıracağız. Toplamda 16 artırma yapacağız. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11 başlangıç ilmeğimizde 4 ilmek 4 kez artırma yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 4 kez artırma yapmış olduk. Yani 12 kez daha artırdığımızda artık robamız istediğimiz büyüklüğe ulaşacak ve kolları ayıracağız. Önle arka bedenini birleştirerek tulumumuzu örmeye devam edeceğiz. Sadece artış yapacağız. Dediğim gibi bakın, roba ayrım ilmekleri 2 ilmek öncesinde ve sonrasında, öncesinde sonrasında, öncesinde sonrasında, öncesinde sonrasında. Geri dönüşler bitti, tamamını örüyoruz. Önlerde düz, arkalarda ters, düz kenar çalışmalarını yapmayı unutmayın. İlk ilik çalışmamızı açtık. İkinci ilik çalışmamızda arkadaşlar 8 diş haroşa arayla, yani 2 diş ördük, 6 diş daha öreceğiz. 8 dişe tamamlanınca tekrar ilik açacağız. Evet, 16'ya tamamlayalım artışları, sonra birlikte devam edelim. Arkadaşlar, tam 16 kez artırma yaptım. Bakın şöyle kontrol edebiliriz. Roba ayrımının 2 ilmeğinden önce ön bedenimizi sayalım. 11 ilmekle başlamıştık. Önce 11 ilmeği sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmekten sonraki ilmeklerimiz bizim arttırdığımız ilmekler. Onlar da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın ikinci iliğimi 2, 4, 6, 8 diş haroşadan sonra açtım. Sonrasında 2, 4, 6 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi santim olarak da size söyleyeceğim kaç santim ördüğümü. Şöyle tuttuğumda yakadan itibaren 13 santim uzunluğunda
şu roba kısmımız. Şu arka beden bizim için önemli. 0,3 ay arka beden genişliğimiz 24 santim olmalı arkadaşlar. Hemen şöyle ölçtüğümde bakın 24 santime ulaşmış oldu. Yani robamız bitti. Artık şimdi ön bedenlerle arka bedeni birleştireceğiz ve kolumuzu ayıracağız. Hemen başlıyorum. Örgümün düz tarafındayım. Ön bedenimin ilmeklerini örüyorum. Düz kenar çalışmam olduğu için, örgümün de düz tarafı olduğu için düz örgülerle örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ilmek ön beden ilmeklerim ve arada bakın 2 tane roba artış ilmeğim var. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Kolu ayıracağız. Ön bedenle arka bedeni birleştireceğiz. Şu görmüş olduğunuz roba ayrımının 2 ilmeğinin bir tanesini ön bedene alacağım ve aynı zamanda kol altında bir artırma yapacağım. Bakın roba ayrımının ilk ilmeğini şöyle yapıyoruz. Bir kez örüyorum. İlmeği şişten çıkarmıyorum. Şöyle ilmeğin diğer tarafından çevirerek bir kez daha örüyorum ve yine şişten çıkarmadan tekrar diğer taraftan batıp bir kez daha örüyorum. Yani roba ayrımının ilmeğini ön bedene aldım, bir tanesini ve bu ilmeğin içerisinden 2 ilmek daha çıkardım. Yani kol altında artış yaptım. 2 ilmek burada yaptım. 2 ilmek diğer tarafta yapacağım. Toplamda 4 ilmek olacak. Şimdi roba ayrımının bir ilmeği burada kaldı. Bunu kola ilave edeceğiz. Yani birini ön bedene ilave ettik. Birini kola bıraktım ve şimdi kol ilmeklerimi sonra öreceğim için ipi alıyorum arkadaşlar. Bu arada sayayım, kolda kaç ilmeğim var? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve yine roba ayrımının bakın bir ilmeğini daha ilave ediyorum. 42 ilmeğim oluyor kolumda. Şimdi bunları ipte bırakacağız. Bakın ipimi biraz uzun kestim. Şimdi bunu düğümleyeceğim ve burada bırakacağım. Kolumu örene kadar bunlar burada duracak. Şimdi arka bedendeki ilmeklerimden bakın roba ayrımının bir ilmeği burada. Şimdi ön bedenle arka bedeni birleştireceğiz. Aynı buradaki artışın aynısını şuradaki yine roba ayrım ilmeğinin üzerinde yapacağız. Bakın. İpimizi biraz sıkı tutalım. Arada ayrıklık olmasın. Bakın ilmeği bir kez ördüm. Şişten çıkarmadım. Diğer tarafından ilmeğin arasına battım. Bir kez daha ördüm. Yine çıkarmadım. Tekrar diğer taraftan battım. Bir kez daha ördüm. Ne olmuş oldu? Kol altında 2 buradan 2 buradan toplamda 4 ilmek artış yapmış olduk. Şimdi arka beden ilmeklerini de size söyleyeyim. Şu roba ayrım ilmeğinden sonraki ilmeklerimiz düz örgülerle diğer roba ayrımına kadar sayarak öreyim geleyim.
Evet, artış yaptıktan sonra roba ayrımının ilk ilmeğine kadar 48 ilmek ördüm arkadaşlar. Arka bedende 48 ilmek var. Şu artışları, yani roba ayrımındaki ilmeği ve artışlarını saymazsak. Şimdi aynı çalışmayı burada yapacağız. Roba ayrımının ilmeğinin bir tanesini artırarak arka bedene alacağız. Bakın, bir kez ördüm, ilmeği şişten çıkarmadım, çevirdim, tekrar ördüm, tekrar çıkarmadım, çevirdim ve tekrar ördüm. 2 ilmek artırdık. Şimdi roba artışının ilmeğinin teki kolumda kalacak şekilde, diğeri de aynı şekilde, bakın roba ayrımının ilk ilmeğine kadar tekrar iğneme alacağım. İkinci kolu da ayırmış olacağım. Hemen yapalım. Saymıyorum çünkü sayımız aynı. Değişen bir şey yok. İlmeklerimi ipe alıp geliyorum. Evet, kol ilmeklerimi aldım. Bakın roba ayrımının bir ilmeğini de yine koluma aldım. Şimdi bunu da yine düğümleyeceğim. Örene kadar bu şekilde bekleyecek. Evet. İkinci kolu da ayırdık. Şimdi arka bedenle ikinci ön bedeni birleştireceğiz. Buradaki artışlarımızı yapmıştık. Şimdi burada ön bedendeki artışımızı da yapacağız. Bakın roba ayrımının ikinci ilmeği burada. Bunu ördüm, şişten çıkarmadım, çevirdim ilmeği, bir kez daha ördüm, yine şişten çıkarmadım, çevirdim, bir kez daha ördüm. 4 ilmek de burada arttırmış olduk. 2 ilmek ön bedenden, 2 ilmek arka bedenden artmış oldu. Ve şimdi var olan ilmekleri örerek sıramı tamamlıyorum. Artışımız da bitti arkadaşlar. Artık tulumumuzun alt bedenini öreceğiz. Bir miktar ördükten sonra artık pembe ipimize geçiş yapacağız. Ağ çalışması yapacağız. Bacaklarımızı öreceğiz. Sonra kollarımızı öreceğiz. Bir fırfır çalışması var. Onu da çalıştıktan sonra artık tamamlamış olacağız. Kontrol ettim. Şu anda 6 diş haroşa örmüş oldum. 8 diş olunca 3. ilik çalışmamı yapacağım arkadaşlar. Şimdi örmeye devam edelim. Artık var olan ilmeklerimizle beraber örgümüzü örelim. Renkli, pembe renkli geçişte ipimize geçerken yine nasıl yaptığımızı, nasıl devam ettiğimizi anlatacağım. Evet arkadaşlar, robamı biraz daha ördüm. Bakın 3. iliğimi açtım. Ardından 2, 4, 5 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şöyle santim olarak da söylediğimde şöyle arka ortadan ölçtüğümde tam 16 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şimdi artık beyaz ipimizi kesiyoruz ve pembe ipimle beraber örmeye devam ediyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde sadece renk değiştirerek örgümüze devam edeceğiz. Bakın, beyaz ipimi kestim. Pembe ipimle beraber örgüme başladım. Yine ilik düğme kısımlarımız haroşa örgü, aradar, önlerde düz, arkada ters örgü olarak öreceğiz arkadaşlar. Son bir ilik çalışması daha yapacağız. Ondan sonra da artık bu ilik düğme kısmımızı birleştireceğiz. Ve A kısmını, bacakları örmeye başlayacağız. Şimdi şu ipi de şurada ben ördükten sonra bunları bağlıyorum. Daha sağlıklı oluyor. Hiç ilmek bozulmadan şöyle
bağladım. Şimdi bunu örgümün içerisinden tığımla yürüteceğim. Sonra da fazla kalan kısmını keserek tamamlayacağım. Evet, sıra sonuna kadar örelim. Şöyle sırayı bir tamamlamış olayım. Evet, sıramı tamamladım. Düz kenar çalışması olduğu için ilmeklerimi örerek bitirdim. Arka tarafta da şöyle ilk 2 ilmeği boş aldım. Sonra yine örmeye devam ediyorum. 7 ilmek ilik düğme kısmından sonra yine ters örgülerle örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde örmeye devam edelim. Arkadaşlar, son ilik çalışmamdan sonra 2, 4, 6, 8 diş haroşa boyunca ördüm. Şu andaki uzunluğumuz, şöyle arkadan tuttuğumuzda daha net ölçü alırız. Tam 23 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. Artık şu görmüş olduğunuz ilik düğme kısmını birleştirme zamanımız geldi. Bunu yapabilmemiz için şu ilikli kısım üstte, düğme dikilecek kısım altta olacak şekilde bakın şöyle örgüyü birleştireceğiz. Bunun için bize yardımcı bir şiş lazım. Hemen şöyle yapalım. Bakın ilik düğme kısmındaki 7 ilmeğimi yardımcı şişime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burası bizim ilikli kısmımız. Şurası da görmüş olduğunuz gibi düğme kısmımız. Şimdi bu iki ilik düğme kısmını birleştireceğiz ve düz örgü olarak artık örmeye devam edeceğiz. Çünkü ilik düğme kısmımızın haroşalı örgüsü bitmiş oluyor. Bakın şimdi yardımcı şişe aldım. Her iki şişten birer ilmeğe şöyle batıyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Biraz şöyle ipimizi sıkı tutalım. Yine aynı şekilde ikinci ilmekleri her iki şişteki ilmeklere battım ve düz örgü olarak ördüm. Şimdi üçüncü ilmekleri yine her iki şişe birlikte batıp ikisini birlikte ördüm. Dördüncü ilmeğim, bakın beşinci ilmeğim, altıncı ilmeğim ve son olarak 7. ilmeğimi de şöyle ikisini birlikte ördüm ve ilik düğme kısmımız birleşmiş oldu. Artık dönerek öreceğiz. Yine dikişsiz bir örgü yapacağız ve şu ilk birleştirme yerimiz bizim tur başlangıcımız olacak. Oraya da hemen bir işaretleyici takalım. Bakın hemen şurası. Bir işaretleyici taktım ve artık dönerek örmeye başladım. Bundan sonra bütün ilmeklerimizi sadece düz örgü olarak öreceğiz ve ağ çalışmasına başlayacağız. Ağ kısmında artırma yapacağız ve sonra bacaklarımızı ayıracağız. Evet, turu bu şekilde tamamlayalım. Evet, düz örgülerle beraber bakın ilk turu tamamlamış oldum. Şimdi ikinci tura başlayacağız. Değişen hiçbir şey yok. Yine var olan ilmekleri öreceğiz. Bakın eğer şurada şöyle bir boşluk oluşmuşsa arkadaşlar, bakın örerken şöyle bir, şunu çıkartayım daha rahat anlarsanız, sonra takarız.
Bakın şöyle bir boşluk oluşuyor. Bunu engellemek için geliyoruz şu alttan, bakın iç taraftan bir ilmek çıkarıp yukarıya alıyoruz ve 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Böylece bu aradaki boşluğu kapatmış oluyoruz. Evet, devam ediyorum. Düz örgülerle yine şu işaretleyicimizi takalım. Tur başlangıcımız belli olsun. Ve yine düz örgülerle devam ediyoruz. Misinalı şişle örgü örerken misinanızın uzun olması sizin için avantaj olur. Benim şu anda kullanmış olduğum misinalı şişim 80 santim uzunluğunda arkadaşlar. Bakın ne yaptım. Misinamın fazlasını örgümün her iki tarafından şöyle biraz dışarıda bıraktım. Tıpkı 2 şişle örgü örer gibi örüyorum. Bakın şimdi misinamın boşluğunun olduğu yere kadar örüyorum. Evet, ördüm. Bakın burada uzunluğum var. Şimdi şuradan uzunluğu alıyorum. Şu örecek olduğum ilmekleri şişimin üzerine aktarıyorum. Ve örecek olduğum şişim bakın burada. Biraz burada pay bırakacak şekilde misinamın fazlasını boşa çıkartıyorum. Şu ipi biraz sıkı tutarak başlayın ki buradaki ilmek bol kalmasın, örgünüz bozulur. Sonra yine sanki 2 şişle örgü örer gibi örmeye devam ediyorum. Şimdi biz ikinci turumuzu tamamlamış oluyoruz. 2 tur daha tamamlayalım. Sonra ağ artırmasıyla örgümüze devam edelim. Evet, 4. turumu da tamamladım. Şöyle saydığımızda bakın. 1, 2, 3, 4 tur boyunca örmüş olduk. Şu anda tur başındayız. Artık ağ çalışmasına başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bizim 106 ilmeğimiz var şişimizde. 2'ye böldüğümüzde 53 ilmek yapıyor. Bakın şu görmüş olduğunuz ilik düğme kısmının 7 ilmeği burada. Bakın 2, 4, 6, 7. Bunun tam ortasındaki şu 4. ilmek bizim tam ağ ortası oluyor. Buraya bir işaretleyici taktım. Ardından arka ağ ortasını bulmam lazım. Yine 53 ilmek sayacağız. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53. ilmeğim benim A orta ilmeğim. Şimdi diğer tarafa da sağlamasını yapalım. Yine işaretleyicimizin olduğu ilmek buradan da saydığımızda 53 olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, tam 53. ilmek burası. Şimdi biz işaretlediğimiz ilmeklerin önünden ve arkasından tıpkı şu robada yaptığımız artış gibi gizli artırma yapacağız. Hemen başlayalım. Tur başındayım. Şu işaretleyicimi takayım. Turumun başı belli olsun. Ardından 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bakın işaretleyicimin olduğu ilmek burada. Hemen öncesinde bir gizli artırma yaptım. Bu ilmeğimi ördüm ve hemen sonrasında bir artırma daha yaptım ve örmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 53 ilmek sayalım arkadaşlar.
Evet, 53 ilmek saydım. Şimdi bakın, burada bir artış yapacağım. Hemen bir gizli artırma yaptım. İşaretlediğim ilmeğimi ördüm. Tekrar bir gizli artırma yaptım ve düz örgülerle turumu tamamlıyorum. İlk artırmamız bitti. Şimdi turu tamamladıktan sonra bir tur boyunca sadece var olan ilmekleri öreceğiz, artırma yapmayacağız. Yani robamızı örerken ne yapıyorduk? Önce artırıyorduk, sonra geriye dönüyorduk. Var olan ilmeklerimizi örüyorduk, ters örgü olarak geri döndüğümüz için. Şimdi bunda da mantık aynı arkadaşlar. Bir tur boyunca örgümüzü örüyoruz ve artırmamızı yapıyoruz. Burada geri dönmek yok. Misinalı şişle bütün örgü ördüğümüz için, ama değişen de bir şey yok. Bir tur boyunca artırdığımız ilmekleri örüyoruz. Sadece yaptığımız şey o. Bir tur artıracağız. İkinci tur var olan ilmeklerin tamamını düz örgü olarak öreceğiz. Evet, turumu tamamladım. Şimdi bir tur boyunca sadece var olan ilmekleri öreceğiz. Artırdığımız ilmekler de dahil. Bakın, gizli artış yaptığım ilmeğim, orta ilmeğim ve tekrar gizli artış yaptığım ilmeğim. Evet, bu şekilde turu tamamlayalım. Evet, turumu tamamladım. Ne yaptık? Bir sıra artırmış olduk. Bir sırada artırdığımız ilmekleri örmüş olduk. Şimdi yeni tura başlıyoruz ve yine artış yapacağız. Bakın, tur başından itibaren 1, 2, 3 ilmek örüyorum yine. Şu orta ilmeğim, bu da yanlarındaki artırmış olduğum ilmekler. Şimdi bunların yanından artıracağız. Bakın, artışımı yaptım. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm ve tekrar bir gizli artırma yaptım ve örmeye devam ediyorum. Arka A kısmına kadar örelim arkadaşlar. Orada da artırma yapacağız. Arka kısma geldim. Bakın, burada işaretlediğim ilmek şu. Sağında ve solundaki ilmeklerde bir önceki artırmadaki ilmeklerimiz. Şimdi bir tane ördüğümde bakın daha belirgin. Şu 3 ilmeğin öncesinde bir artış yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 ilmeğimi örüyorum ve sonrasında bir artış yapıyorum ve örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar, turumuzu tamamlayalım. Sonra bir tur boyunca artırma yaptığımız ilmekleri örelim. 2 kez artırma yapmış oluyoruz. Bunu tam 4 kez olacak şekilde tekrarlayalım. Yani şuradaki, bakın şuradaki 3 ilmeğimiz, bir ilmekte 3 oldu. Şimdi artırmalarımızdan 5 olacak. Bir sonra 7 ve bir sonra 9. Artış yaptığımız ilmeklerimiz 9'a ulaşana kadar, yani toplamda 4 kez artış yapalım. Sonra bir tur, son artışı yaptıktan sonra bir tur örelim. Sonra beraber devam edelim. Evet, tam 4 kez artırmamı yaptım. Bakın, şurada gördüğünüz gibi şu 9 ilmek arkadaşlar, 2, 4, 6, 8, 9 ilmek bizim A kısmımızın ilmekleri olmuş oldu. Bunun 8 ilmeğini, bakın 2, 4 sağda, 2, 4 solda olacak şekilde bu 8 ilmeği artırmış olduk. Şu da işaretleyicimizin olduğu orta ilmeğimiz. Şimdi 4 kez artış yaptıktan sonra, bakın en son artıştan sonra bir tur boyunca var olan ilmekleri ördüm. Artık bacağımızı ayıracağız. Şöyle yapalım. Şunu artık çıkaralım. Bu bize lazım değil. Gelelim. Yeni tura başladık. Var olan ilmekleri
örüyoruz. Bunu nereye kadar öreceğiz hemen söyleyeyim. Geleceğiz arkadaşlar, turu tamamlayacağız. Şu artış yaptığımız, bakın şu ilmekte dahil olacak şekilde öreceğiz. Sonra bacakları ayıracağız. Bu şekilde örelim. Bakın geldim. Şurası A kısmım, ön tarafım. Burada 2, 4, 6, 8, 9 ilmek var. Bunun bir tanesini ördüm. Yani A'dan bir ilmek bacağıma ilave ettim. Şimdi arkadaşlar bacağımızın birini öreceğiz. Diğerini bekleteceğiz. Bacağın teki bitince sonra diğerini örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu bekleteceğimiz bacağın ilmeklerini tıpkı kolumuzda olduğu gibi iğneme alıyorum. Arkada da yine aynı şeyi yapacağız. A'dan bir ilmek bacağı bırakacağız. Diğer ilmekleri yine ipimize alacağız. Bakın arka bacak ilmeklerini ipime aldım. Şu anda A kısmındayım. Bakın A kısmından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeği ipime alıyorum. Bakın son artış ilmeğim yine bacağımda kalıyor. Şimdi şunu şöyle bir düğümleyelim. Evet, düğümledik. Şimdi ne yapmış olduk? Hemen şöyle önümüzü bir çevirelim. Şuraları bir düzeltelim. Bakın A kadar geldik. A artışını yaptık ve bacakları ayırdık. Şu anda örecek olduğum bacağım sağ bacağım. Bunun ilmekleri şişimde. Diğer bacağın ilmekleri ve A ilmeklerim ipimde. Şimdi bir de ölçü vereyim. Buraya kadar kaç santim örgü ördük? Yani A kısmına kadar. Şöyle arka ortadan tuttuğumuzda bakın tam 29 santim uzunluğunda, şu esneyince daha da uzuyor, 29 santim uzunluğunda bir örgü örmüş olduk. A bu şekilde inmiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın burası tam A kısmımız, şurası. Burada bir ayrıklık olmasın diye bakın örgünün misinanın uzunluğu bir bu tarafta bir bu tarafta. Bunun yerini değiştirelim. Şöyle örgünün orta kısmından bakın bunu böyle ayıralım. Bir de şuradan ayıralım. Böylece çok daha rahat öreceğiz. Şu A kısmı bizim için önemli. Evet. Bak şöyle yaptım. Örecek olduğum şişim burada. Böyle devam edeceğim. Bakın. Şimdi şurada bir teknik daha aslında yapabilirim. Bunu dikerek bir önceki tulumda göstermiştim ama arkadaşlar şu A birleştirmesini yaptığımızda şurada hafif bir ayrıklık kalıyordu, hatırlayın. Aslında bunu şöyle kapatabiliriz. Bakın şu ipe almış olduğum ilmeğim var ya, onun hemen altındaki ilmeği şişime alıyorum. Bunu şöyle örüyorum. Bir artırma gibi olmuş oldu.
Aynı şeyi burada da yapalım. Aslında bunları yukarı alıp birlikte örüp ilmek sayımızı artırmadan da ilerleyebiliriz ama fark etmez. Bir ilmek eksiltseniz de artırsanız da fark etmez. Şimdi bakın, geldim. Yine şu şişte ipe almış olduğum, bakın, A ilmeğim burada. İlmeğin kendisi şu. Bakın, ipin üzerinde olan. O değil, onun hemen altındaki şu kenar ilmeği şişe alıp ikisini bir de örebilirsiniz. Bir ilmek artırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir ilmek artıralım. Ne olmuş oldu? Bir ilmek sağda, bir ilmek solda artmış oldu. Hatta bir sonraki sırada bu iki ilmeği birlikte örüp yine ilmeği eksiltebiliriz. O da yapılabilir. Eğer bacaklarınız dar olursa, bunu genel anlamda söylüyorum, bu şekilde artış yapabilirsiniz ya da geniş olduğunu düşündüğünüzde eksilterek devam edebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Şimdi biz var olan artık bacaklarımızı öreceğiz. Bunun erkek modelini ördüğümüzde hiç bacakta kesim yapmamıştık. Bileğe kadar düz örgülerle örmüştük. Bilekte bir kesim çalışması yapıp sonra lastik örgümüzü örerek bacağımızı bitirmiştik. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Yani biri kız modeli, biri erkek bebek modeli. Hiç değişiklik yapmayalım. Aynı şekilde devam edelim. Şimdi var olan ilmeklerimizi bakın düz örgü olarak artık örüyorum. Bacak uzunluğum istediğim uzunluğa ulaşana kadar. Bak, şu kısımda misinayı ayırmadım ki burayı yeni birleştirdik. Burada bir ayrıklık olmasın diye. Bakın, ilmekleri şişime aldım. Çok hafif bir misina uzunluğu bıraktım ve örmeye devam ediyorum. Dikkat edeceğimiz tek şey, misinadan şişe geçerken ipi biraz sıkı tutmak lazım ki ilmeğimiz bol kalmasın. İlmek bol kalırsa örgü bozulur arkadaşlar. Böyle bol bir ilmek olur orada. O da görüntüyü bozar. Evet, bu şekilde istediğimiz bacak uzunluğuna ulaşana kadar arkadaşlar örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada tur başlangıcı nere diye sorarsanız hemen onu da göstereyim. Şurayı bir tamamlayayım. Birleştirme yaptığımız yer bizim tur başlangıç yerimiz. Bakın, gördünüz mü ne kadar düzgün olmuş oldu. Şurası bizim, bakın, ilmeklerimiz burada. Şurası bizim tur başlangıcımız. Evet, bu şekilde bacak uzunluğumuz istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar örelim. Sonra lastik için bir kesim çalışması yapacağız ve lastik örgüyle örmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar, 57 ilmeğim vardı şişimde ve bu 57 ilmeğimi bakın tam 11 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi artık bilek çalışması yapacağız ve ilmek sayımızı 42'ye indireceğiz. Tur başlangıcının olduğu yerdeyim. Şurası tur başlangıcım. Şimdi 57 ilmeği 42 ilmeğe indirelim. Evet, 15 ilmek eksilteceğiz. 42, 52, 10, 5 daha 57. Evet, 15 ilmek eksilteceğiz. Şöyle yapalım. Bir düz, bir ters lastik örgü öreceğiz. Bir düz, bir ters. Sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek kestim. Bir ters ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim. 2. Ben bir ters bir düz öreceğim. Sayıları şaşırmamak için sadece kestiğim ilmekleri sayacağım arkadaşlar. 2 tane kestim. 3 tane kesmiş oldum.
Düz ilmeklerde kesiyorum. 4 şu 5 6 7 8 9 10 11 12 3 ilmek daha keseceğiz. On üç, 14 ve 15. Tersle bitmem lazım. Şöyle bir kontrol edeyim arkadaşlar, bir dakika. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 40 41 ediyor. Şu sonuncuyu kesmeyeceğim. Bunu fazla kesmişim. Bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters. Şimdi tekrar sayıp kontrol edeyim, geleyim. Evet arkadaşlar, tam 42 ilmeğe ilmek sayım inmiş oldu. Şimdi istediğim lastik uzunluğuna ulaşana kadar lastik örgüyle, yani bir ters bir düz bir ters bir düz lastik örgüyle beraber 42 ilmeğimi öreceğim. İstediğim uzunluğa ulaşınca da örerek kesme tekniğiyle keseceğim ve ilk bacağımı tamamlamış olacağım. Şu turumu tamamlayayım. Birinci lastik kurulumunda aynı zamanda kesim yaptık. İlmek sayımızı 42 ilmeğe düşürdük. Bu bizim bilek lastiğimiz için oldukça uygun bir genişlik olmuş oldu. Şimdi var olan 42 ilmekle beraber ikinci lastik turumuzu örüyoruz. Bunu istediğimiz uzunluğa erişene kadar bu şekilde örelim. Sonra lastik kesimiyle yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar, bacak lastiğimi ördüm. Artık yeterli bir uzunluk oldu. Şöyle ölçtüğümde bakın 10 santim uzunluğunda bir bacak boyum olmuş oldu. Artık keserek bacağımı tamamlayabilirim. Örerek kesme tekniği yapacağız. Tekli lastik kesimi yapacağız ve bacağımızı bitireceğiz. Şu anda tur başındayım. Bakın, yeni tura başlıyorum. İlk ilmeğim düz olarak ördüm. Yanındaki ilmeğim ters olarak ördüm. Ve tur başındaki ilk ilmeğimi ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. İlk
kesimimi böylece yapmış oldum. Şimdi sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Düzleri düz, tersleri ters olarak kesiyoruz. Sadece sıkı bir kesim yapmamaya dikkat ediyoruz. Şöyle normal örgümüzü örüp öyle kesiyoruz. İpi sıkarsanız sıkı bir kesim olur ve bacak kısmı esnek olmaz. Bizim için bacak kısmının esnek olması önemli. Evet, bu şekilde var olan ilmeklerin tamamını keselim. Kapatmayı yine birlikte yapalım. Evet, ilmeklerimin tamamını örerek kestim. Bakın, bu da son ilmeğimdi. Şimdi şu ipimi biraz uzun bırakıyorum. Şu ilmeği böyle tutuyorum ve artık tığla birleştireceğim. Bakın, tığıma geçirdim ilmeği. Geliyorum. Bakın, şuradaki ilk kesim yapmış olduğum ilmek burada. Bunun şöyle arasına batıyorum ve kaydırarak birleştiriyorum. Bakın, birleştirdim. Şimdi şuradan hemen yandaki ilmeğin arasından tığımla gireceğim ve ipi içeriye yürüteceğim. Gördünüz mü ne kadar düzgün oldu? Şimdi bacak boyumuz katlanan bir bacak çalışmasıydı. Bacak boyumuzu şöyle katlayarak kısaltacağız. Örgümüzün normalde ters tarafı bizim düz tarafımız olacak. O yüzden şu ipi örgünün düz tarafından biraz gizleyeceğim. Bakın, düz örgülerimin arasına giriyorum. Şöyle her bir ilmeğin içerisine ve bu şekilde ipimi biraz yürütüyorum. Bakın. Gördünüz mü? Aynı örgü gibi ilerliyor. Şöyle bir iki kez daha yaparsak yeterli. Evet. Şimdi artık fazlasını kesebilirim. İlk bacağımız bitti. Şöyle katlıyoruz. Bakın, esnek de bir kesim oldu. Katladım. Şimdi şöyle bacak boyumuzu bir ölçelim. Bakalım kaç santim. Tam A kısmından itibaren ölçtüğümüzde bakın 15-16 santim uzunluğunda bir bacak çalışmış olduk. Şimdi ilk bacağımız bitti. İkinci bacakla beraber devam edeceğiz. Ne yaptık? İkinci bacağın ilmeklerini ve A ilmeklerini burada ipimizi almıştık. Şimdi şöyle yapacağız. Hatta nasıl yapalım bunu? Şöyle yapalım. A çalışmasının bir ilmeğini bacağa bırakmıştık. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. Bakın, A çalışmasının bir ilmeği burada olacak şekilde önce şurayı ayarlayayım. Bir dakika. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ilmek bırakıyoruz. Ardından devam ediyoruz. Bakın, A çalışmasının bir ilmeği bacakta olacak şekilde şu bacağımızdaki ilmekleri şişime alıyorum. Şöyle biraz aldıktan sonra şurayı keseceğim. Şimdi A çalışmasının ilmekleri şöyle ipimde kalacak. O öyle kalsın. Evet, diğer A kadar bu şekilde var olan ilmekleri
şişimizi alalım arkadaşlar. Evet, ilmeklerimi bakın A kadar aldım. Burada da A'dan yine bir ilmek alıyorum. Bakın ilmekleri topladım. Şimdi şuradaki A ilmeklerim ve buradaki A ilmeklerim duracak. Yine burada şöyle düğümleyerek burayı böyle bekleteceğiz. Evet, ne yapmıştık? Örerek gelmiştik. Şuraya kadar ve bacağı ayırmıştık. Yani ön taraftan şimdi örmeye başlayacağız. Tıpkı ilk bacakta yaptığımız gibi. Örecek olduğum ilmekler ve örecek olduğum şişim. Şimdi ipimizi bağlayalım. Bakın ne yapmıştık? Şuradan ilk ilmeğin arasına girip bir ilmek çıkartmıştık diğer bacakta. Şimdi aynı şeyi buradan yaparak başlıyoruz. Var olan ilmeklerimizi örmeye başladık. Turu tamamlayalım. Tur sonunda birleştirmeyi göstereyim. Orada da bir artışımız var. Sonra var olan ilmekleri örerek yine bacak kısmımızı tamamlayacağız. Lastik kesimi ve lastik örgüyle ikinci bacağımızı da bitireceğiz. Turumu tamamladım. Bakın son ilmeğimi ördüm. Şimdi aynı çalışmayı burada yapacağız. Bakın geliyorum hemen şu ilmeğin olduğu yere, şuraya batıyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Artık birleştirebiliriz. Burada ipimizi biraz sıkı tutuyorduk. Yine aynı şekilde ipimizi biraz sıkı tutarak birleştirmemizi yapalım. Evet. Sıkı tutarak birleştirdim. Şu ipi biraz sıkıyorum. Sonra bir iki ilmeği yine böyle sıkı örgülerle ördükten sonra normal örgüme geçiyorum. Evet arkadaşlar, bacak birleştirmeyi de yaptık. Şimdi ikinci bacağımızı öreceğiz. Yine şöyle yapalım. Bakın bacağın şu ön kısımlarında payımızı bırakalım. A kısmı bütün ilerlesin. Daha rahat örersiniz. Bakın ikiye böldüm örgüyü. Şimdi şu A kısmını bakın böyle rahatça örebileceksiniz. Evet, aynı şekilde ikinci bacağı da örelim. Sonra kolları da örerek arkadaşlar tulumumuzu tamamlayacağız. Sonra şurada bir fırfırlı çalışma var. O çalışmayı yapacağız. Arkadaşlar, her iki bacağı da tamamladım. Kolumun birini ördüm. Şimdi ikinci kolu birlikte öreceğiz. Tıpkı bacak gibi örüp bitireceğiz. Çok kolay bir çalışma. O yüzden önce şu kolda ilmeklerimiz vardı. Kol ilmeklerimizi şişimize alarak başlayalım. Var olan ilmekleri önce şişimize alalım. Evet, ilmeklerimin tamamını şişime aldım. Şimdi kolu örmeye başlayacağız. Şöyle ortalayalım ilmeklerimizi. Omuz kısmında şöyle bir orta yer belirleyelim. Evet. Şimdi örmeye başlıyoruz. İpimizi bağlayalım arkadaşlar. Bakın, kol altında artırma yapmıştık. Şimdi bu artırma yaptığımız yerlerden ilmek çıkaracağız. Tam 4 ilmek çıkaracağız.
Bakın hemen şurada roba ayrımının ilk ilmeği var. Buraya batıyorum. İster şişle bunu yapın, isterseniz tığla, hangisi sizin için daha kolay olacaksa öyle yapın. Ardından yanındaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek de buradan çıkardım. Şimdi bu iki ilmeği arka tarafa veriyorum. 2 ilmek daha çıkaracağım. O 2 ilmeği de şu ön beden tarafındaki kola vereceğim. Bakın hemen zaten yerleri belli. Bakın bir ilmek buradan çıkardım. Bir ilmek de hemen şurada roba ayrım ilmeğinin oradan çıkardım. 2 ilmek de buranın. Şimdi bunları örmüş olduk ya. Şöyle yapalım. Bir ve 2. Şimdi bizim tur başlangıcımız ne olmuş oldu? Şu 2 ilmek artırdıktan sonra burası oldu. Tam kol altı. Şimdi örmeye devam edelim. Bir tur öreceğiz. Sonra bu artırmış olduğumuz 4 tane ilmeğin ikisini eksilteceğiz arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı öreyim. Zaten bir kez yapacağız bu kesimi. Sonrasında kalan ilmeklerimizle beraber örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Herhangi bir kesme yapmayacağız. Tıpkı bacakta olduğu gibi var olan ilmekleri örerek bilek kısmına kadar ineceğiz. Bilekte lastiğe geçerken bacakta eksiltme yapmıştık. Aynı çalışmayı kolda da yapacağız. Evet. Şimdi şişimde son 2 ilmek kalana kadar, bakın turum bitiyor ya. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmek benim artırmış olduğum ilmeklerim. Onların ikisini birlikte öreceğim ve bir ilmek eksiltme yapmış olacağım. Zaten ilmekler bakın burada belli. Son 2 ilmeğim. Şöyle yönlerini değiştireyim. Şöyle baksın. Bu kol altı görünmeyecek ama olsun, yine biz usulüne uygun çalışalım. Şimdi bu 2 ilmeği şöyle soldan sağa doğru örerek bir ilmeğe düşürdüm. Şu başlangıç ipimi bağladım. Bu tarafın kesimini bitirdik. Şimdi aynı şeyi diğer tarafta yapacağız. Burada da 2 ilmek artırmıştık. Tur başımız yine burası. Şimdi devam edelim. Sıradaki 2 ilmek, bunun da yönlerini şöyle değişelim. Soldan sağa doğru keserek bir ilmek de burada eksiltmiş olduk. Şimdi kaç ilmeğimiz var söyleyeyim. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 burada var. Devam edelim. Yirmi iki, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. Tam 44 ilmeğimiz var arkadaşlar. 44 ilmeğimizi öreceğiz. Kaç santim öreceğiz hemen söyleyeyim. Şöyle kol altından, tam kol altımızdan tuttuğumuzda şöyle açayım. Tam 10 santim boyunca düz örgümüzü öreceğiz. Bakın tam 10 santim düz örgü.
Ardından bacakta yaptığımız gibi lastiğe geçerken eksiltme yapacağız. Bilek lastik sayımız 36 ilmek arkadaşlar. 44 ilmeği eksilteceğiz. 36 ilmeğe düşürerek lastik örgüye geçeceğiz ve tam 6 santim uzunluğunda da lastik örgü örerek örgümüzü bitireceğiz. Yine bir esnek kesimle keseceğiz. Bakın böyle katladığımızda kol altından itibaren ölçtüğümüzde 12 santim kol uzunluğumuz oluyor. Evet, şöyle baktığımızda bakın 12 santim kolumuzun olması lazım 0-3 ay bedenlerde. Evet, her iki kolu da örelim. Sonra ne kalıyor? Şu ağ çalışmasını yapacağız. Ağ çalışmasından sonra, hatta en son ağ çalışmasını yapalım. Ben şöyle düğmelerimi filan dikeyim. Kız bebek için şurada bir fırfır çalışması var ya. O çalışmayı yapalım. Sonra ağımızı dikerek tulumumuzu tamamlayalım. Arkadaşlar, her iki kolumu da tamamladım. Şimdi şu fırfırlı kısmı çalışacağız. Şu görmüş olduğunuz beyaz ve pembe örgümüzün olduğu sıranın şu tam beyaz yerinden, pembenin hemen üzerinden ilmek çıkaracağız. Şuradan ilik kısmından başlayacağız. Arka kısmı alacağız ve geleceğiz. Yine şurada ön kısımda ilmeklerimizi, alışımızı bitireceğiz. Hemen başlayalım. Bakın şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen şu düz örgüde göstereyim. Pembenin üzerindeki bakın ilk beyaz ilmeklerim var. Bunlardan ilmek alacağız. Şöyle yapalım. Bakın burada da yine aynı şekilde. Bakın 1, 2, sonra altından 3, her bir ilmekten batacağız. Bir ilmek alacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın her birinin arasına giriyorum. Bir tane şöyle şişime ilmek alıyorum. Bunu bu şekilde alalım. Evet, ilmeklerimin bakın tamamını şişime aldım. Şu ilik kısmından ilmek almaya başladım. Diğer ilik kısmında ilmek almayı bitirdim. Çünkü burası şöyle iliklenecek. Dolayısıyla bu aşağıya çalışma yapamayız. Şimdi bu şekilde kaç ilmeğim oldu hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, tam 108 ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi kurulumu bu şekilde yaptık. Şimdi başlayacağız. Eğer ilmeğimizde örnek kurulumunda fazla gelirse bir ilmek eksilteceğiz ya da bir ilmek artıracağız. Tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani böyle yuvarlak bir hesap yaptım. Sanki tam oldu ama yine de örerken belli olacak. Şimdi örgümüzün arka tarafından başlayacağız. Önce var olan bu almış olduğumuz ilmekleri bir sıra bu arka taraftan ters öreceğiz. Önde düz olacak. Şöyle yapıyoruz. Ters örgülerle beraber ilmeklerimi örüyorum. Şöyle bakayım nasıl duruyor ilmekler.
Evet, gayet düzgün. Evet, bu şekilde var olan ilmeklerimizi ters örgülerle sıra sonuna kadar örelim. Sonra fırfır için kurulum yapacağız arkadaşlar. Örnek çalışmamızı uygulayacağız. Evet arkadaşlar, bir sıra ters örgümü ördüm. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız ve ajur çalışmasına başlayacağız. Şöyle güzel fırfır görünümlü bir çalışma elde edeceğiz. Yavaşça anlatacağım. Kolay bir çalışma. Şöyle yapıyoruz. Bakın, örgümün başındayım. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Şişime ipimi doluyorum. Sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Başlangıcım böyle. Sonra 1 2 ters ilmek örüyorum. Roba artışlarımın, yani şuradaki ajur artışlarımın, örnek kurulumlarımın her birinin arasında 2 ters ilmek olacak. 4 düz ilmeğe bu ajurlu çalışmayı, artırmalı çalışmayı uygulayacağız. Bakın şimdi sıradaki 4 ilmek, 2 tersten sonra 2 düz, sonra 1 dola, sonra tekrar 2 düz. Ardından 2 ilmek ters. Her 4 ilmeğin arasına 2 ilmek ters örüyoruz. Bakın sıradaki 4 ilmek, 2 düz, 1 dola, 2 düz. Bitti. Araya 2 ters ilmek. Tekrar 1 2 düz, 1 dola, 1 2 düz, araya ters. 2 tersimi ördüm. Tekrar 4 ilmeğin üzerine 2 düz, 1 dola, 2 düz ve araya 2 ters ilmek. Arkadaşlar, sıramızı böyle tamamlayalım. Arkadaşlar, sıra sonuna yaklaştım. Sırayı beraber tamamlayalım. Bakın, en son 2 tersle bitirdim. Şimdi yeniden başlıyorum. 1 2 düz, 1 dola, 2 düz, sonra araya 2 ilmek ters. Sıra sonunda 5 ilmeğim var. Aynı başlangıçtaki gibi son 3 ilmeği düz bitireceğiz. Bakın, 1 2 düz, 1 dola, 1 2 düz, son ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Evet, kurulumu yaptık. Bundan sonra çok kolay ilerleyeceğiz. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Arka tarafında düzleri düz öreceğiz, tersleri ters öreceğiz. Dolama yaptığımız ilmeklerimiz de ters ilmek. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. Sonra 1 2 3 4 5 2 4 6 ilmek oldu. Boşaldığım ilmekle ters ördükten sonra önde ters olan 2 ilmek, bakın arkada düz oldu. 2 düz. Sonra 1 2 3 4 5 5 ilmek ters, sonra 1 2 ilmek düz. Yani bu sırada 5 ters 2 düz olarak sıramızı öreceğiz. Bakın, 2 düz, sonra 1 2 dolama yaptığım 3, yanındaki 4, yanındaki 5 ilmek ters, ardından 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ters, 2 düz. Evet, bu şekilde yine sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. En son 2 düzden sonra kenarda 6 ilmeğim var. 6 ilmeğimi de ters örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi ilk kurulumu bitirdik. Arkadan da ördük. Bakın, ajurlarımız zaten belli oldu. Şimdi arkadaşlar, 2 sıra boyunca işte düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak örgümüzü öreceğiz. Sonra ikinci ajur çalışmasını yapacağız. Şöyle başlıyoruz. 1 2 3 4
5, 6 düzle başlıyoruz. Sonra 2 ters, 5 düz. 2 ters, 5 düz. Arka sırada da 2 düz, 5 ters arkadaşlar. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Sonra arka sırada da örgümüzü örelim. Tekrar ikinci kez artırma çalışmamızı yapmaya devam edelim. Örgümün arka sırasını da örerek tamamlıyorum. Bakın en son 2 düz ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ters ilmekle bitirdim. Bakın ajur çalışmamdan sonra şöyle saydığımızda 1, 2, 3 sıra örgü örmüş olduk. Şimdi ikinci kez artış yapacağız. Yine ilk 3 ilmeği düz olacak arkadaşlar. Bu hiç değişmeyecek. Bakın 1, 2, 3 ilmek düzümü ördüm. Şimdi şu bir önceki artırma yaptığım ilmek. Bundan sonra bu ilmeğin sağından ve solundan artış yapacağız. Tıpkı robalarda nasıl yapıyoruz? Roba artış. İlmeğimiz burası oluyordu. Sağına ve soluna artış yapıyorduk. Aynı şeyi burada uygulayacağız. Bakın 3 düzden sonra bir dola, bir ör, bir dola, 2 düz ör. Şu aradaki tersler hiç değişmiyor. 1, 2 ilmek ters. Bakın 2, 4, 5 düz ilmeğim var. 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Bu şekilde öreceğiz. Yani şu ilmeğin sağından ve solundan artış yapacağız. 1, 2 düz, 1 dola, 1 ör, 1 dola, 1, 2 ilmek düz ör. Ardından zaten 2 ilmek ters. 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Tekrar 2 ilmek ters. 1, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 1, 2 düz. Ardından 2 ilmek ters. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Sonra yine arkada var olan ilmeklerin düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Doladığımız ilmekler arka sırada ters olacak. Yani ters ilmek sayımız ne olacak? Söyleyeyim size arka sırada. 2 ters arkada 2 düz olacak. 2 düzden sonra 2, 4, 6, 7 ilmek ters olacak. Sonra ön sırada yine aynı şeyi takip edeceğiz. 2 tersten sonra 7 ilmek düz olacağız. Yine 3 sıraya tamamlayacağız. Yani bu örnek kurulumunu bitirdikten sonra bir kez arkada, bir kez önde ve bir kez arkada var olan ilmekleri öreceğiz. Sonra 3. artışa geçeceğiz. 3 artışta bitirmeyi düşünüyorum. Çok böyle uzun bir çalışma olsun istemiyorum. Çünkü tulumumuz küçük. O zaman da ne yapacağız? Yine şuradan göstereyim. Yine önce arkadaşlar 3 düz ilmeğimizi öreceğiz. Şu başlangıçtaki 3 ilmek hiç değişmiyor. Yine bir dolayacağız. Bu kez arada 3 tane düz ilmeğimiz olacak. Bir dolayacağız. Sonra 1, 2, 3 ilmek öreceğiz. Tekrar dolayacağız. 2 ilmek düzümüzü öreceğiz. Şöyle düz tarafta gösterdiğimde şöyle göstereyim. Şu 2 ilmek düz sağda, 2 ilmek düz solda hiç değişmeyecek. Bunun sonrasında dolayacağız. Aradaki ilmekleri öreceğiz. Sonra tekrar dolayacağız ve 2 ilmeği öreceğiz. Yani 2 düz, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 2 düz şeklinde kurulumu yapacağız. Bu şekilde 2 kez artıralım. Toplamda 3 artış olsun. Sonra kapatma çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar, toplamda 3 kez aynı şekilde artış yaptım. Bakın, birinci artışımız buydu. Sonra ilk artış ilmeğimizin yanından artış yaptım. Tekrar
şöyle arkadan saydığımda 1, 2, 3 sırayı ördükten sonra üçüncü ve son kez artışımı yaptım. Bu üçüncü artışımı da yaptığımda bakın 2 düz ördükten sonra 1 artırdım. Arada 3 düz ilmeğim var. Tekrar 1 artırdım ve 2 düz ördüm. Şunlar zaten bizim ters ilmeklerimiz. Evet, bu şekilde 3 kez artırdıktan sonra bakın yine 1, 2, 3 sıra ördüm. Artık bizim fırfır çalışmamız bitti arkadaşlar. Şimdi örgümüzün kıvrılmasını istemiyorum. O yüzden hem de yaka kısmında olan şu haroşa örgüye uyumlu olabilmesi için, ilik düğme kısmına uyumlu olabilmesi için artık bir diş haroşa örgü öreceğim ve örgümü keserek tamamlayacağım. Var olan ilmeklerimizin tamamını önlerde ve arkada bir sıra düz örgü olarak örelim. Bir diş haroşa elde edelim. Tekrar düz sırada örerek kesme tekniğiyle artık keselim ve bu çalışmamızı bitirelim. Evet, ön sıramı tamamladım. Arka sırada da yine aynı şekilde haroşa örgülerle örgümü ördüm ve bitirdim. Bakın bir diş haroşa örgüm oluşmuş oldu. Artık kesebiliriz arkadaşlar. Örerek kesme tekniğiyle keselim. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de ördüm. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeği ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini ördüm. Arkadakini üzerinden geçirdim. Yani önce ilmeğimizi düz örgü olarak örüyoruz. Sonra arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. Bakın etek ucumuzda böyle çok güzel oluyor. Bu şekilde var olan ilmeklerin tamamını örerek kesme tekniğiyle keselim ve bitirelim. Arkadaşlar, örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimin tamamını kestim. Şu son ilmeklerimi de keserek artık bitiriyorum. Bakın son ilmeğimi bir kez daha ördüm ve ipimi şöyle bir 20-25 santim kadar uzun bırakarak kestim arkadaşlar. Şu arkada başlangıç ipim var. Bunu örgümün içerisinde yürütüp gizleyeceğim. Siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bir bakalım. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi düğmelerimi filan dikince iyice güzelliğimiz belli olacak. Arkadaşlar, şu ipi uzun bıraktım. Çünkü bunu şöyle şuraya tutturmayı düşünüyorum. Bak. Şöyle. Buradan yine rahatça iliklenebilecek. Aynı şekilde diğer taraftan da bakın tam şu başlangıç hizamıza böyle tutturacağım. Dolayısıyla iliğimiz kapanacak ama fırfırımız da böyle bütünlüğünü kaybetmeyecek. İsterseniz önce oradan başlayalım. Hemen yapalım. İğneme ipime geçiriyorum ve başlıyorum. Bakın tam örgü hizasında olacak şekilde hiç esnetmeden geliyorum. Şuraya batıyorum ve buradan tutturuyorum. İsterseniz bunu dikmeden sadece böyle de tutturabilirsiniz ama ben hepsini dikerek devam edeceğim. Bakın geldim, diktim. Geldim, diktim. Aynı şeylerin tekrarını bakın. Geldim, diktim. Şuradan da
dikerek bitirdim. Şöyle örgümüzün içerisine alalım. Bakın iliğimiz burada. İliğimizi kapatırken bize hiç engel olmayacak. Şöyle ipi yine içeriye alalım. Burada bir yerde sabitleyelim. Sonra örgümüzün içerisinden birkaç kez yürütelim ve fazla ipimizi keselim. Aynı şeyi diğer tarafa yapacağım. Bakın ne kadar düzgün oldu, görüyor musunuz? Aynı şeyi burada yapalım. Evet, şimdi burada da önce bir düğüm atalım ipimize. Şöyle fazlasını alalım. Şimdi aynı şeyi burada yapacağız. Önce şuradan bir yürütelim. Şöyle ipi yerleştirelim. Sonra yukarıya çıkalım. Ve burada dikmeye başlayalım. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bakın hep hizayı aynı kabul ediyoruz. Batıyorum ve dikiyorum. Batıyorum ve dikiyorum. Tam ilmeği ilmeğin üzerine getirdim. Batıyorum ve dikiyorum. Şöyle. Bakın burada da yine aynı şekilde yerleştirmiş olduk. Yine şöyle iç tarafa doğru girelim. Burada düğümleyelim. Evet, yine örgümüzün içerisinden ipimizi biraz yürütüp fazla ipimizi keselim. Evet, çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar şu fırfırımızın uzunluğunu da size söyleyeyim. Şöyle tuttuğumda tam 4,5 santim uzunluğunda bir fırfır çalışmış olduk. Şu alt kısmı yapalım şimdi. Bunu da hemen ilmeklerimizi şişimize alarak başlayalım. Bakın. İlmeklerimi şişime aktarıyorum. Evet, bu tarafı aktardım. 2, 4, 6, 7 ilmek. Şimdi aynı şeyi diğer tarafta yapacağım. Buradakileri de alalım. Evet, ilmekleri şişime aldım. Her iki şişimde de 7 ilmeğim var. Şurada bir ipimiz olacaktı. Evet, o da burada. Evet arkadaşlar, bu ipim kısa. Bu ipimi biraz daha uzun bırakmam gerekiyordu. O yüzden bu ipi şöyle kullanacağım. Tam ilmeğin şöyle altından yeni bir ip bağlayacağım. Tam böyle ilmeğin tam uç kısmına bakın. Şöyle bağladım. Biraz uzun bıraksaydık dikebilecektik. Ben uzun bıraktığımı zannettim ama kısa kalmış. Şimdi iğne ile beraber bu ilmekleri
örgü tekniğiyle birleştireceğiz. Şöyle yapıyoruz, bakın. İğnemdeki ipim burada. Şu benim ilk ilmeğim. Bakın. Şöyle üstünden giriyorum. Sonra altından çıkıyorum. Geliyorum bu tarafta. Yine üstten giriyorum. Yandaki ilmeğin altından çıkıyorum. İlk ilmekleri boş bırakıyorum. Sonra bakın ikinci ilmekler hala şişimde. Yine üstten giriyorum. Alttan çıkıyorum. Burada da yine üstten giriyorum. Alttan çıkıyorum. Yine ilk ilmekleri bıraktım. İkincilerle devam ediyorum. Üstten girdim. Yandaki ilmeğin iç kısmına batarak çıktım. Üstten girdim. Yandaki ilmeğin iç kısmına batarak çıktım. Geliyoruz. Yine üstten girdim. Yandaki ilmeğin içinden çıktım. Üstten girdim. Yandaki ilmeğin iç kısmından çıktım. Bakın, örgümüzü ördüğümüz gibi ilmeklerimiz devam ediyor. Üstten girdim. Yandaki ilmeğin iç kısmından batarak çıktım. Üstten girdim. Yandaki ilmeğin altından batarak çıktım. Tekrar üstten girdim. Yandaki ilmeğin altından batarak çıktım. Son ilmeklerim, üstten girdim. Yandaki ilmeğin altından batarak çıktım. Üstten girdim. Diğer ilmekten batarak çıktım. Bakın. Sanki birlikte örülmüş gibi. Gördünüz mü? Ne kadar düzgün. A kısmımızı da tamamlamış olduk. Şimdi şöyle ilmeğin arasına girelim buradan. Burada düğümleyerek sabitleyelim. Evet, sabitledik. Şöyle ilmeklerimizin arasından birkaç kez de yürütelim. Artık ipimi kesebilirim. Burayı böyle yaptık. Şurada da bağlamış olduğum ip. Eğer bunu bağlamasaydık arkadaşlar, zaten hiç böyle bir problem olmayacaktı. Şöyle biraz daha sıkıca bağlayalım. Şimdi bunu da tığımızın yardımıyla gizleyebiliriz. Bak. Şunu da şöyle yürütelim. Evet, şimdi bir kordon çalışması var. Tulumun tam yaka kısmında böyle aksesuar gibi hoş görünmesini sağlayan bir çalışma. Onu yapalım. Düğmelerimizi dikelim ve tulum çalışmamızı tamamlamış olalım. Kordon çalışmamızı arkadaşlar, bakın A kısmıma ne güzel oldu. Şimdi kordon çalışmamızı tam şu yakamızı sarıp sonra bir fiyonk yapacak kadar uzunlukta öreceğiz. Bunu örebilmemiz için kordon çalışmasını çok anlattım. Ama ilk kez beni izleyen ve daha önce kordon çalışması yapmayan arkadaşlar için anlatayım. Üçlü ya da dörtlü kordon çalışabiliriz. Bunun için iki ucu sivri olan, yani çorap şişi dediğimiz şişlerden 2 taneye ihtiyacımız var. Klasik ilmek atma tekniğiyle üçlü ya da dörtlü, eğer kalın olmasını istiyorsanız arkadaşlar 4 ilmekten, daha böyle ince olmasını istiyorsanız 3 ilmekten bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bakın şimdi 4 ilmek attım şişime. İki ucumuzun açık olmasının gerekli olmasının sebebi şu:
Hiç örgüyü böyle geriye çevirmeyeceğiz. Sadece ilmekleri şişin ucuna taşıyacağız. Bakın, başlangıç ilmeğim burada, yani 4. ilmeğimde, ama ben örgüye 1. ilmeğimle başlıyorum. Hep düz örgü öreceğiz. Aynı şeylerin tekrarını yaparak istediğimiz uzunluğa gelene kadar kordonumuzu öreceğiz. Bakın, ördüm. Geri dönmek yok. Sadece ilmekleri şişin ucuna taşıyorum. Bakın, ilmek 4. ilmeğimde ipim, ama ben yine 1. ilmeğimden örmeye başlıyorum. İlk ilmek de dahil var olan 4 ilmeği ya da 3 ilmekten yapıyorsanız 3 ilmeği örerek kordonumuzu oluşturuyoruz. Hep aynı şeyin tekrarı. İlk ilmek de dahil ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Sonra şişimizin ucuna doğru itiyoruz ve tekrar, bakın, yine hep aynı yerde ilk ilmekten örmeye başlıyoruz. Bu şekilde uzun bir kordon çalışması yapacağız arkadaşlar. Bakın, kordonumuz zaten oluşmaya başladı. Ben örüp tamamlayayım. Kaç santim uzunluğunda olduğunu sizlerle paylaşayım. Şu düğmelerimi de dikeyim. Sonra böyle bitmiş halimizle beraber nasıl bir güzellik ördük görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kordon çalışmamı ördüm. Bu benim için oldukça yeterli bir uzunluk. Şöyle ikiye katladığımda tam 41 santim uzunluğunda, yani ortalama 80-82 santim uzunluğunda bir kordon çalışmış oldum. Şimdi kordonu nasıl kapatıyoruz? Tığımın yardımıyla geliyorum. Şişimde olan 4 ilmeği tığıma alıyorum. Bakın, ipi biraz uzun kestim. Sonra bu 4 ilmeği birlikte örüyorum. Bir zincirle sabitlediğimde böyle çok düzgün bir görüntü elde etmiş oluyorum. Sonra örgümün şöyle içerisinden giriyorum ve bu fazla olan ipi içeriye doğru yürütüyorum. Böylece temizlemiş olduk. Aynı şeyi başlangıç kısmımıza da yapalım. Bakın, başlangıcımız böyle. Bunu da şöyle biraz boyunu alalım. Geliyorum, bakın, yine tığımın yardımıyla kordonumun içerisine şöyle giriyorum ve ipimi içeriye yürütüyorum. Evet, yürüttüm. Fazlasını keserek temizliyorum. Bu arada düğmelerimi de diktim arkadaşlar. Bakın, ahşap düğmelerim var. Şu iç kısımda fırfırın olduğu yer çok rahat iliklenip açılacak demiştim. Bakın, çok rahat bir şekilde iliğimizi açıyorum ve yine çok rahat bir şekilde kapatabiliyorum. Böylece güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Evet, son olarak şu kordonu arkadaşlar tam haroşa hizamızdan bu şekilde alıyorum. Ben bunu iğneyle de tutturacağım. Yani olması gereken görüntü şu. Şöyle gelecek ve burada fiyonk haline getireceğiz bunu. Tutturduktan sonra çok daha düzgün görünecek. Tabii şu anda çok düzgün görünemiyor. İsterseniz seyyar olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz benim yapacağım gibi, hani bebeği rahatsız etmesin, burada böyle sabit dursun diyorsanız arkadaşlar, şu yanlardan tıpkı şu ön kısmı tutturduğum gibi, bakın, belirgin yerlerden şuradan arka ortadan böyle düzgünce ayarlayacağım ve iğnemle beraber tutturacağım. Bakın, roba ayrımlarının oradan
arka ortadan, şu önden tutturmaya zaten gerek yok. Hatta onları da ben bir tutturup geleyim arkadaşlar. Evet, şöyle yapmaya karar verdim. Bakın, pembe ipimi ayırdım tek kat olacak şekilde. Tam kordonumun orta noktasını buldum. Arka ensedeki orta noktaya tutturduktan sonra böyle hafif telle tutturmaya karar verdim. Böyle çok daha düzgün olacak. Ne yapıyorum? Bakın, geliyorum. Kordonun ilmeğine batıyorum. Geliyorum, burada son haroşa dişim var tam yaka kısmında. Bir de oradan batıyorum. Bakın. Bu şekilde hafif telleyerek kordonu tutturuyorum. Şimdi dönelim. Şu kordonun da hizasına dikkat edin, dönmesin, düzgün olsun. Bakın, bir ilmek kordonun arasına giriyorum, bir ilmek haroşanın arasına ve telliyorum. İpimiz ince olduğu için çok düzgün oluyor. O yüzden tek kat çalışın siz de. Bakın, kordonumu şöyle düzeltiyorum. Sonra tel yapıyorum. Bakın, böyle çok güzel oldu. Artık burada bitirebilirim. Bakın, buraya kadar terledim. Gayet düzgün oldu. Burada düğümleyerek artık bitiriyorum. Evet, düğümledim. Şimdi geliyorum, kordonumun içerisinden ipimi biraz yürütüyorum ve fazlasını kesiyorum. Aynı çalışmayı diğer taraftan yapıyorum. Bakın, yine burada şuradan kordonun içinden gireyim. Ardından bakın, bir ilmek kordondan, bir ilmek yakadan bu şekilde telleyerek aynı şekilde diğer ilek düğme kısmının olduğu yerde bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın, diktim, her iki tarafı da kurdale şeklinde bağladım. Şöyle bitmiş halimizi de bir görelim, nasıl güzel olduk ama. Şunun güzelliğine bakın, ne kadar güzel. Son bir ölçü vereyim size, en boy ölçüsü 0,3 ay büyüklüğü demiştik. Şimdi ölçülerimize bakalım. Şöyle tam omuzdan ölçtüğümüzde arkadaşlar 44 santim paçamızın katlanmış haliyle uzunluğumuz. A ortasından yaka ortasına kadar şöyle ölçtüğümüzde de bakın 28 santim A ortasına kadar olan uzunluğumuz. Bacak boyumuz yine A'dan ölçtüğümüzde katlı halde 16 santim. Şöyle en geniş bacak genişliğimizde 11 santim. Şurada bel genişliğimiz 24 santim. Roba altından roba altına yine 24 santim. Robamızın uzunluğu lastik örgümüzde dahil 13 santim. Ve yine omuzdan şu renk geçişine kadar olan uzunluğumuz 17,5 santim arkadaşlar. Bakın, tulumumuzun arka kısmı da yine böyle fırfırlı ve çok güzel oldu. Hiç kıvrılmıyor gördüğünüz gibi. Yine bu çalışmada size birkaç teknik öğretmiş oldum. Benzeri örgülerinizde arkadaşlar göstermiş olduğum tekniklerimi uygulayabilirsiniz. Bakın, ağ çalışmamız zaten dikişle yapmış olduğumuz yer ne kadar düzgün. Şu kordonu da bu şekilde takmış olmamız çok daha kullanışlı oldu. Yani bebekler hareketli, bunu seyyar ya da iki kenardan tutturmak bu kadar sağlıklı olmazdı. Biz en sağlıklı olan şekilde yapmış olduk. Evet, bir anlatımın daha sonuna geldik.
Diğer erkek tulum modelime bir patik tasarımı yapmıştım. Eğer arzu ediyorsanız yorumlarda yine bekliyorum. Buna da takıma uygun bir patik çalışması anlatabilirim. Yeter ki siz isteyin. O yüzden yorumları bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, saat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.